Merhabalar. Bu sunumda Michel Foucault'un Deliliğin Tarihi eserine dalacağız ve deli kelimesi hakkındaki tüm bildiklerimizi, tüm varsayımlarımızı bir kenara bırakacağız. Çünkü Foucault'a göre bu aslında sadece deliliğin değil, aynı zamanda aklın nasıl icat edildiğinin hikayesi. Hadi gelin bu kışkırtıcı tezin derinliklerine birlikte inelim. Şöyle basit bir soruyla başlamak istiyorum. Size göre delilik nedir? Bir an durup düşünün. Aklınıza büyük ihtimalle tıbbi bir durum, bir tür zihinsel bozukluk geliyor, öyle değil mi? Peki ya size bu kelimenin anlamının aslında hiç de sabit olmadığını, tarih boyunca sürekli değiştiğini söylesem? İşte Foucault'un temel tezi tam olarak bu. Ona göre delilik, tıbbın bir gün keşfettiği evrensel bir gerçeklik falan değil. Tam tersine tarihin belli bir döneminde belli toplumsal ihtiyaçlar yüzünden icat edilmiş bir kavram. İşte bu yüzden Foucault'un kitabı bildiğimiz anlamda bir tıp tarihi kitabı sayılmaz. Aksine bir toplumun kendini tanımlamak için neleri ve kimleri dışladığının bir tarihidir. Foucault bu yönteme arkeoloji diyor. Yani akılın kendi sınırlarını çizebilmek için akıl dışı dediği şeyi nasıl yarattığını katman katman kazıyarak ortaya çıkarmak. Foucault'dan gelen bu alıntı aslında meselenin özünü harika bir şekilde özetliyor. Delilik gibi kavramlar öyle havada asılı duran, saf fikirler değil. Onlar, güçlü yapıların kendi ideolojilerine hizmet etsin diye sürekli yoğurup, yeniden şekillendirdiği inanılmaz etkili araçlar. Şimdi Foucault'un analizindeki ilk büyük kırılma alanına gidiyoruz. Tarih, 17. yüzyılın ortaları. Bu döneme Foucault, büyük kapatılma adını veriyor. Modern akıl hastanesinin temelleri de tam olarak burada atılıyor. Bakın, Orta Çağ'da toplumun korktuğu, dışladığı bir grup vardı. Cüzzamlılar. Ve yöntem neydi? Onları toplumdan ayırmak ama herkesin görebileceği şekilde sürgün etmek. Foucault diyor ki, cüzzam ortadan kalkınca bu dışlama mekanizması da yok olmadı. Kendini yeni hedefler buldu. Artık hedefte yoksullar, aylaklar ve evet, deliler vardı. Ama yöntem bu kez tam tersine dönmüştü. Onları göz önünde sürgün etmek değil, tam aksine onları kapatmak ve görünmez kılmak. İşte bu olay o kilit anını temsil ediyor. 1656'da Paris'te kurulan Genel Hastanenin adına aldanmayın, burası tıbbi bir kurum değildi. Amacı insanları iyileştirmek değil, toplumsal düzeni bozanları denetim altına almaktı. Yani bir nevi ahlaki bir hapishaneydi. Peki kimler atılıyordu bu duvarların arkasına? Aslında çok geniş bir kitle. O dönemde delilik dediğimiz şey henüz ayrı bir tıbbi kategori olarak görülmüyordu. Yoksulluk, işsizlik, borçluluk gibi çok daha büyük bir toplumsal işe yaramazlık sepetinin içindeydi sadece. Yani o zamanlar deli, suçlu ya da yoksul diye bir ayrım pek yoktu. Hepsi için tek bir kategori vardı. Kapatılması gerekenler. Peki, asıl kritik soru şu. Bu insanlar neden kapatıldı? Foucault'a göre bunun cevabı bir hastalık değil, yükselen yeni burjuva düzeninin ahlak anlayışı. Mesele tamamen yeni bir suçun tanımlanmasıydı. Tembellik suçu. Bu ahlaki dönüşümün adımlarını şöyle özetleyebiliriz. Önce yoksulluk, tembelliğin bir sonucu olarak görülmeye başlandı. Sonra tembellik, üretken olmamakla bir tutuldu. Üretken olmamaksa artık ahlaki bir zayıflık, bir başarısızlıktı. Ve son adımda bu ahlaki başarısızlık yeni burjuva düzenine karşı işlenmiş büyük bir günaha dönüştü. Foucault bunu yaratığın Tanrı'ya ikinci kez isyan etmesi kadar ciddi bir suç olarak tanımlıyor. Bu kurumun kuruluş kararnamesinden alınan şu alıntı aslında her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Amaçları son derece açık. Aylaklık ile toplumsal düzensizlik arasında kurulan bu yeni bağı kırmak. Artık çalışmamak sadece kişisel bir tercih değil, topluma yönelik bir tehditti. Ve işte çok önemli bir detay daha. Bu kapatılan insanlara yaptırılan işlerin ekonomik bir amacı yoktu. Yani amaç bir şeyler üretmek değildi, ruhu ıslah etmekti. Çalışma, bir tür ahlaki egzersiz, aylaklık günahının cezası ve aynı zamanda kefareti olarak görülüyordu. Şimdi gelelim, delilerin kurtarıcısı olarak bilinen Philippe Pinel'in meşhur hikayesine. Ve tabii Foucault'un bu hikayeyi nasıl baş aşağı çevirdiğine. Bu olay, deliliğin kontrolünde yepyeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Çoğumuzun okul kitaplarından bildiği o meşhur hikaye şudur: insancıl ve aydınlanmacı bir doktor gelir ve zavallı delileri Orta Çağ'dan kalma o korkunç zincirlerinden kurtarır. Bu olay bize hep bilimin ve aklın zaferi olarak anlatılır.
İşte Foucault'un tam da bu noktada sorduğu o kritik soru bu. Acaba bu olay bize anlatıldığı kadar basit, insani bir eylem miydi, yoksa işin içinde çok daha farklı bir şey mi vardı? Foucault'un bu soruya verdiği cevap gerçekten sarsıcı. Hayır, bu bir özgürleşme değildi. Pinel delileri özgürleştirmedi. Sadece kontrol mekanizmasını çok daha akıllı, çok daha incelikli bir hale getirdi. Akıl hastanesini bir yargılama, suçluluk ve ahlaki gözetim alanına çevirdi. Yani fiziksel prangalar kalktı, onların yerine çok daha etkili olan psikolojik prangalar geldi. Neydi peki bu yeni ve görünmez zincirler? Şöyle düşünün, artık demir prangalar yok ama sürekli gözetlendiğinizi, izlendiğinizi hissediyorsunuz. Her davranışınız, her sözünüz bir ahlak terazisinde tartılıyor. Zamanla bu yargıyı o kadar çok benimsiyorsunuz ki kendinizi suçlu hissetmeye başlıyorsunuz. Ve doktor, o artık sizi iyileştirmeye çalışan bir şifacı değil, kimin doğru kimin yanlış davrandığına karar veren bir yargıç, bir ahlak otoritesi. İşte böylece hasta kendi kendisinin gardiyonuna dönüşmüş oluyordu. Peki tüm bu analizden bizim çıkarmamız gereken asıl ders ne? Foucault'un yaptığı bu arkeolojik kazı bize kendi zamanımız hakkında ne söylüyor olabilir? Foucault'un arkeoloji dediği yöntem tam olarak bu. O bize anlatılan o parlak ilerleme hikayesine odaklanmıyor. Onun yerine bu hikayenin yazılabilmesi için kimlerin susturulduğunu, kimlerin akıl dışı ilan edilerek tarihin dışına atıldığını araştırıyor. Yani aklın temellerini anlayabilmek için akıl dışının o susturulmuş tarihini gün yüzüne çıkarıyor. İşte Foucault'un bize bıraktığı en önemli miras belki de bu fikir. Akılla delilik arasındaki o keskin çizgi doğal ya da tıbbi bir sınır değil. O çizgi iktidar tarafından çizilen politik, toplumsal bir sınırdır. Bir toplum kendini akıllı olarak tanımlayabilmek için her zaman dışlayacağı bir deli yaratmak zorundadır. Foucault'un analizini günümüze taşıyan bu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Acaba bizim modern toplumumuzun akıllı ve normal sınırlarını çizebilmek için dışladığı, görünmez kıldığı, etiketlediği gruplar kimler? Foucault'a göre bu sorunun cevabı aslında kendi çağımızın bir portresini çizecektir.